Dünya neden fakir? Teknoloji ilerliyor, üretim artıyor, tarımın verimliliği rekor kırıyor ama hala açlık var, yoksulluk var, gelir eşitsizliği artıyor. Peki neden? Bugün sana 200 yıl önce yaşamış bir adamdan bahsedeceğim. Öyle biri ki Karl Marx onu sevmez. Sosyalistler ondan nefret eder. Kapitalistler sessizce dinler. Çevreciler bugün onu yeniden keşfeder. Adı Thomas Robert Malthus. Kimine göre acımasız, elitist, kimine göre ise gerçekleri söyleyen ilk ekonomist. Ama kesin olan şu, modern ekonomi düşüncesini en çok sarsan adamlardan bir tanesi. Thomas Malthus'un yaşadığı dönem insanlık tarihinin en iyimser dönemlerinden bir tanesiydi. Düşünsene buhar makinesi icat ediliyor, tarımda verimlilik artıyor, fabrikalar seri üretime geçiyor, şehirler büyüyor, zenginlik gözle görülür bir şekilde artıyor. O gün entelektüelleri şuna inanıyordu. Teknoloji ilerledikçe insanlık otomatik olarak refaha ulaşacak. Bu düşünce çok cazipti çünkü umut satıyordu. Ve işte tam da burada Malthus devreye girdi. Malthus şunu fark ediyor. Evet, üretim artıyor ama insan davranışları değişmiyor. İnsanlar daha çok kazandıkça daha çok tüketiyor. Daha iyi şartlarda daha fazla çocuk yapıyor. Kaynağı sınırsızmış gibi harcıyor. Yani Malthus'a göre problem şuydu. İlerleme var ama sınır bilinci yok. Bu yüzden insanı romantize etmedi. Ona göre insan doğası gereği rasyonel değil, uzun vadeli düşünmüyor, kıtlık yokken kendi frenlemiyor. İnsan bollukla şımarıyor, kıtlıkta bedel ödüyor. Sanayi devrimi çoğu düşünür için şuydu. Artık açlık tarihe karışacak. Malthus ise şunu söyledi. Peki ya nüfus ne olacak? Makine üretimi artırıyor. Evet, daha ucuz gıda var ama daha fazla nüfus var. Daha fazla nüfusla daha fazla tüketimi getiriyor. Daha fazla tüketimde tekrar kıtlığa sebep oluyor. Malthus'a göre her bolluk kendi kıtlığını doğuruyor. Bu çok rahatsız edici bir fikir. Çünkü şunu ima ediyor, sorun teknoloji değil, sorun insan sayısı. Malthus'un o meşhur çıkışı var. Hayır, asıl sorun şimdi başlıyor diyor. Bunun anlamı şu. Eskiden insanlar açtı çünkü üretim düşüktü. Şimdi insanlar aç kalacak çünkü fazlayız. İnsan sayısı fazla. Yani açlık artık doğal afetin sonucu değil. Kötü hasadın sonucu da değil. Sistemin matematiğinde sorun var diyor. Ve bu düşünce dönemin ilerleme sarhoşluğuna atılmış bir tokat. Neden bu kadar önemli? Çünkü Malthus ilk kez şunu söylüyor. Ekonomi sadece para değil, biyolojiyle de ilgili. İnsan sayısı, kaynaklar, doğa eşittir ekonomi. Bugün konuştuğumuz sürdürülebilirlik, taşıma kapasitesi, ekonomik sınırlar hepsinin zihinsel atası burada. Biliyorsunuz işte bu sürdürülebilir değil deyip işte yapay üretimi vesaire, çevre kirliliği bunlar bugün çok fazla konuşulan konular. Ve biliyorsunuz ki işte pandemiler vesairelerle işte bazı komplo teorileri var. İnsan sayısı azaltılmaya çalışıyor deniyor. Bunların atası burada. 1798 yılı sanayi devrimi henüz emekleme aşamasında Malthus masasına oturuyor ve şunu soruyor. İnsan sayısı artarken bu dünyayı kim doyuracak? Ama bu soruyu duygusal değil, matematiksel olarak soruyor. Malthus'un iddiası aslında çok basit. İnsan çoğalması toprak üretiminden daha hızlı. Bunu şöyle anlatıyor. Nüfus 2, 4, 8, 16, 32 diyerek böyle katlanarak nesilden nesile artıyor. Ama gıda 1, 2, 3, 4, 5 diye yavaş, lineer ve sınırlı olarak artıyor. Yani insan sayısı üstel, kaynaklar sabit hızla artıyor. Ve bu iki çizgi bir noktada çarpışıyor. O nokta geldiğinde şunlar oluyor. Artık toprak yetmiyor. Gıda pahalılaşıyor, ücretler düşüyor, fakirler ilk kaybeden oluyor. Ve sonra açlık başlıyor, hastalık yayılıyor, toplumsal huzursuzluk çıkıyor. Savaşlar kaçınılmaz oluyor. Malthus için bunlar tesadüf değil. Bunlar doğanın otomatik frenleri. Malthus çok sert bir şey söylüyor. Doğa fazla nüfusu acı yoluyla azaltır. Yani doğa merhametli değildir, adil değildir, eşitlikçi iş değildir. Ama matematiktir. Eğer insanlar kendi frenlemezlerse doğa fren yapar. Ve bu frenin bedeli ölüm olarak, acı olarak, kayıp olarak gelir. Malthus şunu söylüyor, sorun kötü yöneticiler değil. Sorun sadece açgözlü sistemler de değil. Sorun şu. İnsan sayısı doğanın taşıma kapasitesini aşıyor. Bugün buna ne diyoruz? Ekolojik sınır. Taşıma kapasitesi, sürdürülebilirlik. 1798'de buna ne deniyordu? Malthusçu tuzak deniyordu. Neden bu kadar sarsıcıydı? Çünkü Malthus şunu ima ediyordu. Fakirlik geçici değil, açlık istisna değil, krizler sistem dışı değil. Kriz sistemin kendisi. Ve bu fikir ilerleme masalını bozuyor. Eşitlik hayalini zedeliyor. Herkes zengin olabilir fikrine darbe vuruyor. Bugün hala aynı soruyu soruyoruz. 8 milyar insan neyle doyuracağız? Ve cevap hala net değil. Belki Malthus haklı değildi ama sorduğu soru hala geçerli. Ve bugün pandemi, savaşlar vesaire derken komplo teorilerine göre nüfus azaltılmaya çalışılıyor. Malthus'a göre toplumlar şunu asla kabul etmek istemez. Nüfus kontrolsüz artarsa doğa devreye girer. Ve doğa hiç nazik değildir. Malthus bunlara pozitif der. Ama pozitif gelmesi seni yanıltmasın. Bu pozitifler açlık, salgın hastalıklar, savaşlar, erken ölümler. Yani insan kendini sınırlamazsa doğa sınırlar. Malthus'a göre bu olaylar kaza değil, tesadüf değil, kötü yönetimin yan ürünü değil. Aşırı nüfusun doğal sonucu. Ve bu çok rahatsız edici bir bakış açısıdır. Çünkü sorumluluğu krallardan, devletlerden, sistemden alıp insanlara yükler, insan sayısına yükler. Malthus diyor ki, keşke insanlar doğa müdahale etmeden önce kendi frenlese. İşte buna önleyici fren der. Bunlar şiddet içermez ama irade ister. İşte geç evlilik, az çocuk, cinsel perhiz, bakabileceğin kadar çocuk ilkesi. Burada dikkat, Malthus doğum kontrol yöntemlerini savunmuyor. Çünkü bir rahip.
Onun önerdiği şey ahlaki olarak kendini sınırlama. Ve şimdi Malthus'un en problemli cümlesi geliyor. Malthus şunu söyler: yoksullar gelirleri artsa bile daha çok çocuk yaparak yine yoksul kalır. Yani ona göre fakirlik bir neden değil, fakirlik bir sonuç. Bu yüzden der ki fakirler çok çocuk yaptığı için fakirdir. İşte bu cümle yüzyıllarca tartışıldı, sert bir şekilde eleştirildi. Zenginlerin vicdanını rahatlatan teori dendi. Neden bu kadar tepki çekti? Çünkü bu düşünce şunu ima ediyor: fakirliğin sebebi sistem değil, adaletsizlik değil, sömürü değil, fakirlerin kendisi. Bu bakış sosyal yardımlara karşı çıkar, devlet müdahalesini reddeder, doğal seçilim fikrine yaklaşır ve evet, bu düşünce çok tehlikelidir. Malthus şunu hesaba katmıyor: eğitimin doğurganlığı düşürüldüğünü, kadınların iş gücüne katılımını, sağlık hizmetlerine etkisini, gelir arttıkça çocuk sayısının azaldığını hesaba katmıyor. Yani demografik geçişi aslında bilmiyor. Ama o dönemde kimse bilmiyordu. Bugün şunu net olarak görüyoruz: fakirlik yüksek doğurganlık, eğitim ise düşük doğurganlığa sebep oluyor. Ama bu ilişki ahlaki değil, biyolojik değil, sosyoekonomik. Yani Malthus'un tespiti vardı ama teşhisi eksikti. Malthus şunu söyledi: ya insan kendi sınırlar ya da doğa sınırlar. Ama şunu kaçırdı: insan doğru koşullar sağlanırsa kendini zaten sınırlar. Malthus'un yaşadığı İngiltere'de bir uygulama vardı: fakir yasaları. Devlet şunu yapıyordu: fakirlere gıda yardımı, işsizlere destek, çok çocuklu ailelere ek ödeme. Ama Malthus bu sistemi gördüğünde şunu söyledi: İyi niyetli ama felaket doğuracak. Malthus'a göre mesele yardımın kendisi değil, yardım teşviki ettiği davranış. Ona göre zincir şöyle: devlet yardım verir, bu yüzden de fakirlik daha az korkutucu hale gelir, insanlar daha çok çocuk yapar, nüfus artar, gıda ve iş yetmez, fakirlik daha da derinleşir. Yani Malthus için yardım problemi çözmez, erteler ve ertelenen problem daha büyük olarak geri döner. Malthus'un o meşhur cümlesi çok serttir: yoksullara yardım etmek, onların acısını uzatmaktır. Burada şunu demek ister: eğer doğal denge bozulursa kıtlık gecikir. Ama geciktiğinde daha da yıkıcı bir hale gelir ve daha çok insan zarar görür. Yani kısa vadeli merhamet uzun vadede daha büyük acı yaratır diyor. Bu yüzden Malthus şunu savunuyor: acı erken gelsin ama büyümesin. Bugün kulağa çok acımasız geliyor ama bu onun matematiksel bakışı. Malthus'a göre devlet doğal dengeye müdahale eder, piyasanın sinyallerini bozar, nüfus artışını teşvik eder. Bu yüzden fakir yasalarına karşı çıkar. Devletin yoksullukla savaşmasını da yanlış bulur. Yardımın bireysel sorumluluğu öldürdüğünü savunur. Ve şuna inanır: piyasa doğanın ekonomik versiyonudur. Talep arz dengesi, nüfus kaynak dengesi gibidir. Malthus açık açık şunu söylemese de mantığı şuna çıkar: ayakta kalabilen kalsın. Yani verimli olan hayatta kalır, üretemeyen elenir, sistem kendini temizler. Bu düşünce daha sonra sosyal darwinizme, katı liberal politikalara, devlet karışmasın söylemine zemin hazırlayacaktır. Neden bu kadar tepki çekiyor? Çünkü bu yaklaşım yoksulluğu ahlaki bir kusur gibi gösteriyor. Sömürüyü görünmez kılar, güçlü olanı haklı çıkarır. Ve eleştirmenler şunu der: Malthus zenginlerin vicdanını rahatlatan bir teori yazdı. Bugün biliyoruz ki eğitim ve sağlık gelirse, kadın istihdamı artarsa doğurganlık düşüyor. Sosyal devlet yoksulluk tuzağını kırabiliyor. Yani Malthus'un kısa vadeli matematiği vardı ama uzun vadeli sosyal dinamikleri yoktu. Malthus şunu savundu: merhametle ekonomi yönetilmez. Ama modern dünya şunu ekledi: ekonomide merhametsiz yönetilmez. Karl Marx Malthus'u sadece eleştirmedi, teorik olarak yok etmeye çalıştı. Çünkü Marx'a göre Malthus'un iddiası şuydu: açlık kaçınılmazdır. Marx ise şunu söyledi: hayır, açlık tercih değil. Marx'a göre sorun doğa değil, sorun kimin ürettiği, kimin sahip olduğu, kimin tükettiği. Yani Marx der ki dünya herkes doyuracak kadar üretir. Ama bu üretim adil dağılmaz. Bu yüzden Marx, Malthus'un nüfus matematiğini reddeder. Marx'a göre kapitalizm şunu yapar: artı değeri sermayeden alır, ücretli baskılar, işçiyi yoksullaştırır. Bu yoksulluk nüfus fazlalığından değil, sömürüden kaynaklıdır. Marx'ın ünlü tespiti: kapitalizm kendi yedek işçi ordusunu yaratır. Yani işsizlik bilinçlidir, yoksulluk sistematiktir, açlık bir baskı aracıdır. Marx der ki Malthus kapitalizmin günahlarını doğaya yüklüyor. Yani patron suçu yok, sistemin suçu yok, doğanın suçu var. Bu yüzden Marx'a göre Malthus fakirliği kaderleştirir, elitleri aklar, mevcut düzeni meşrulaştırır. Marx, Malthus'u açıkça şöyle tanımlar: burjuvazinin papazı. Peki Marx haklı mıydı? Kısmen evet. Bugün şunu biliyoruz: dünyada üretilen gıda herkes doyuracak miktarda, ama aynı zamanda şunu da biliyoruz: gıda israf ediliyor, kaynaklar yanlış dağıtılıyor, dağıtım adaletsiz. Bu noktada Marx çok daha güçlü. İşte kritik kırılım burada. Marx'ın yaşadığı dönemde nüfus azdı, doğa boğuldu, karbon sınırı yoktu, iklim krizi yoktu. Bugün ise 8 milyar insan var. Sınırlı su var, sınırlı toprak var, ısınan bir gezegen var. Ve modern dünya şunu fark ediyor: dağılım düzelse bile gezegenin bir sınırı var. İşte çevreciler burada Malthus'u yeniden okuyor. Bugünün Malthusçuları şunu söylemez: fakirler suçlu, açlık kaçınılmaz. Ama şunu söyler: sonsuz büyüme imkansız. Kaynaklar sınırlı, doğa bedava değil. Yani Marx paylaşımı değiştir, Malthus ise sınırları kabul et diyor. Bu tartışmada kazanan yok. Çünkü gerçek şu: Marx olmadan adalet olmaz, Malthus olmadan da sürdürülebilirlik olmaz. Bugün ihtiyacımız olan şey Marx'ın adaleti,
Malthus'un sınır bilinci. Malthus haklı mıydı? Hayır. Ama tamamen de haksız değildi. Nerede yanıldı? Teknolojiyi hafife aldı. Tarım devrimini öngöremedi. Verimlilik artışını küçümsedi. Ama nerede haklıydı? Kaynaklar sınırlı, sonsuz büyüme mümkün değil. Doğa bedava değil. Bugün konuştuğumuz iklim krizi, su kıtlığı, gıda enflasyonu, nüfus kaynak dengesi bunların hepsi Malthus'un torunları. Malthus'u bugün okurken en büyük hata şu olur. Bu adam fakirleri suçluyordu. O tamamen yanlış demek yanlıştır yani. Hayır. Malthus'u böyle okumak onun asıl uyarısını kaçırmak olur. Malthus'un temel meselesi ahlak değil matematikti. O şunu söylüyordu, sınırlı kaynak artı sınırsız büyüme kaçınılmaz krize sebep olur. Bugünün bu denklemi artık herkes kabul ediyor. Sorun şu değil. Daha çok büyüyebilir miyiz? Soru şu, ne pahasına büyüyoruz? Modern ekonomi şunu fark etti, büyüme var ama doğa yıkılıyor. Refah var ama işsizlik artıyor. Üretim artıyor ama atık da artıyor. İşte bu yüzden bugün karbon sınırı, su ayak izi, ekolojik borç günü konuşuluyor. Bunların hepsi Malthus'un taşıma kapasitesi fikrinin modern versiyonları. Yeşil ekonomi şunu diyor, aynı refahı daha az kaynakla üret. Bu Malthus'un iddiasına bir cevaptır. Teknolojiyle sınırları esnet ama yok sayma. Yani Malthus'un sınır uyarısı teknolojinin çözüm vaadi. Bugün ilk kez aynı masada. Degroof şunu savunuyor. Gerçekten herkes bugünkü tüketim seviyesinde mi yaşamalı? Bu soru konforu sarsıyor. Alışkanlıkları hedef alıyor, ekonomik dogmaları yıkıyor. Ama Malthus'un ruhu tam da burada. O diyordu ki her arzu karşılanamaz. Bugün en kritik kavramlardan bir tanesi kaynak adaleti. Yani kim ne kadar tüketiyor, kim ne kadar bedel ödüyor, kim karar veriyor. Burada Marx devreye giriyor ama sınırlar konuşulacaksa da Malthus masada olmak zorunda. Bugün Malthus bize şunu öğretiyor. Merhametsiz olmayı değil, fakirleri suçlamayı değil. Sınırları kabul etmeyi, uzun vadede düşünmeyi, doğa ile pazarlık edilemeyeceğini. Ve bugün hala aynı soruyla karşı karşıyayız. Bu gezegen bu ekonomik modeli ne kadar daha taşıyabilir? Thomas Malthus şunu söylüyordu. Doğa ile kavga edemezsin. Eninde sonunda faturayı keser. Belki yanıldı, belki acımasızdı ama bir şeyi doğru gördü. Sonsuz büyüme sınırlı dünyada mümkün değil. Eğer bu video hoşuna gittiyse beğen, abone ol ve yorumlarda fikrini belirt, üzerine konuşalım. Malthus haklı mıydı yoksa Karl Marx mı haklıydı? Bir sonraki videoda görüşmek üzere.